8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz jinekolojik onkoloji uzmanı doçent doktor Mehmet Bayrak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun hocam. Hocam yumurtalık kanseri nedir? Nasıl ortaya çıkar? Yumurtalık organından ilk önce bahsedeyim. Rahmin iki tarafında yer alan kadın üreme organlarının temel işlevlerini yürüten bir organımız. Tabii bu organımız ilk adet görmeyle ve menopoza kadar sürekli aktif çalıştığı için sürekli bir yapım ve yıkım halinde olan dinamik bir organ. Bu dinamik organlarda da tabii kanser gelişme riski doğal olarak artıyor. Özellikle bu yumurtalığın etrafında epitel tabakası dediğimiz tabakanın her ay yumurtlama döneminde yenilenip onarılması sayesinde kanser riski de ne yazık ki artıyor. Bu yumurtalık kanseri dediğimiz kanser de kadınlarda en sık gözüken ikinci jinekolojik kanser. Ama ölümcüllük açısından agresif seyrettiği için ne yazık ki en ölümcül kanserlerden biri. Hocam bu yumurtalık kanserinin normal günlük diyetimizle, yediğimiz gıdalarla bir ilişkisi var mı? Aslında birçok teori var. Tam olarak nedenini bilemiyoruz. Yani bazı çalışmalar bunların kalkıp da düşük sebze meyve tüketimiyle, çok fazla işlenmiş gıdalarla ve et tüketimiyle riskin arttığını söyleyen çalışmalar olsa da birebir ilişkilendirdiğimiz bir gıda yok. Ama artıran risk faktörlerini biliyoruz. Mesela geç yaşta doğum öyküsü olması, geç yaşta menopoz olması, emzirme süresinin hiç olmaması ya da kısa olması, infertilite tedavisi gibi tedavilerin alınmış olması özellikle yumurtalık kanseri riskini artırıyor. Bu bahsettiğim faktörler de geç yaşta doğum yapma, kısırlık gibi tedaviler, bunların hepsi de yumurtanın sürekli aktif çalışmasına neden olan faktörler. Bir nevi bir neden-sonuç ilişkisi doğuruyor. Ve bu da ne yazık ki özellikle 60'lı yaşlarda, menopoz sonrası dönemde en sık çıktığı dönem bu dönemler. Yumurtalık kanserinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Çok az bir kısmı da tabii ailesel geçiş gösteriyor, %15'lik bir kısmı. Ama büyük çoğunluğu %85'lik bir kısmı sporadik dediğimiz tesadüfi olarak risk faktörü olanlarda ortaya çıkan kanserler. Her ne kadar hani birebir bir gıdayla ilişkilendiremesek de yine de genel sağlık önerilerinde bulunuyoruz. Hani sebze meyveden zengin beslenme ve hazır işlenmiş gıdalardan kaçınılmasını genel sağlık önerileri çerçevesinde öneriyoruz. Tabii bir diğer önemli risk faktörü de yüksek kilolu olmak, yine hormon düzeyini artırdığı için bir risk faktörü oluyor. Bir de sigara içimi de ayrıca yumurtalık kanser riskini artıran faktörlerden biri. Hocam peki yumurtalık kanser belirtileri var mı bunun? Hani regl günüyle bağdaşan ya da düzenli gitmeyen bir döngü olarak neye göre biz anlaşılır, yani hekime neye göre gitmeliyiz? Alert olması gereken aslında hastalarımızın spesifik bir semptomu ne yazık ki yok. Şimdi rahim dediğimiz yapı, rahim ağzı dış ortamla ilişkili olduğu için en azından anormal bir durum olduğunda kanamayla bulgu verebiliyor. Hasta da bir farkına varıp hani bir doktora gitme ihtiyacı hissedebiliyor. Fakat yumurtalıklar karın içerisinde geniş bir boşlukta olduğu için ne yazık ki erken tanı olanağı olmuyor. Tanı verdiğinde de şu belirtiler oluyor: karında şişkinlik olabiliyor, sık idrara çıkma, sindirimle ilişkili semptomlar olabiliyor, hazımsızlık, büyük abdesti yapmakta sıkıntı gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Bu problemler ortaya çıktığında mutlaka zaten bir jinekoloğa başvurmak gerekiyor da ama önerdiğimiz bizim bu yakınmalar olmadan senelik düzenli jinekolojik muayeneyi öneriyoruz. Yılda bir kez Tabii. en az kadınların muayene önemli olması faktör. gerekiyor. Hocam aslında tam bunu soracaktım. Şimdi kanser denince insanın aklına, yani doktor olarak ilk şey hani erken tanı konabilir mi diye, ama yani bu normal testlerin haricinde yumurtalık kanserinin özelinde erken tanıya yönelik önemli bir şey var mı? Yani şunu yapmalısınız dediğiniz bir şey var mı izleyicilerimiz için? Ne yazık ki hani rahim ağzı kanserinden bahsettik. Onunla ilgili olarak bir simir taraması daha kanser ortaya çıkmadan tanı koyabilmekte. Veyahut da meme kanserinde bir düzenli mamografi ile kanser
ortaya çıktıktan sonra erken evredeyken tanı konulup tedavi edilebiliyor. Ama ne yazık ki yumurtalık kanseri için onlarca yıldır birçok çalışma olmasına rağmen ne yazık ki bir erken tanı olanağı Yani olmuyor. bir tarama testi Tarama testi yok. ne yazık ki başarılı olmuş değil. Ama yine de hani senelik düzenli muayenelerle hani tesadüfi olarak erken tanı olanağı ortaya çıkabiliyor. Ama diğer kanser türlerine göre de biraz daha hızlı agresif gittiği için tanı konulduğunda çoğu zaman ileri evrede oluyor. Ama yine de mesela ailesinde, özellikle annesinde, teyzesinde, kız kardeşlerinde, birinci derece akrabalarında meme kanseri, yumurtalık kanseri öyküsü olanlarda en azından bir genetik test yapılıp bu %15'lik ailesel geçiş gösteren BRCA1, BRCA2 gibi mutasyonlar varsa onlarda daha sık aralıklarla takip ve gereğinde özellikle BRCA1'de daha sık o yumurtalık kanseri riski ortaya çıktığı için 35 yaşından sonra çocuğunu tamamladıktan sonra risk azaltıcı yumurtalık ve tüplerin alınması gibi ameliyatlar önerebiliyoruz. Ama tabii ki de bu ancak %15'lik bir kesiminde fayda sağlayabiliyor. Hocam peki yumurtalık kanserinin tedavisi var mı? Tedavi sürecinde nasıl bir yol izleniliyor? En önemli basamak aslında bu. Yani tanı konulduktan sonra hastaların aslında sadece ilk ameliyatının başarılı olması en önemli faktör oluyor. İlk ameliyatında tecrübeli ellerde özellikle bir jinekolojik onkoloji uzmanı tarafından yapılmış kapsamlı bir ameliyatla tüm tümör ortadan kaldırıldı mı yaşama şansı çok çok artıyor. Ama İlk ameliyatta eğer başarılı olunmadıysa ne yazık ki kemoterapi o takdirde cevabı kötü olabilmekte ve daha sık kısa sürede tekrarlayabilmekte. Bu yüzden hani evet erken evrede tanı konulanlar ne yazık ki sadece 1/4'lik bir grubu oluşturuyor. Onlarda hani sadece yumurtalıkların alınması yeterli olabiliyorken büyük kısmı ileri evrede tanı konulabildiği için bu aşamada 2 tane yol çıkıyor karşımıza. Eğer hasta ilk tanı anında ameliyat edilebilir, bütün kanser yayılmış, bütün kanserli hücreleri ortadan kaldırılabilecek düzeydeyse hemen ilk öncesinde bu ameliyatta rahim yumurtalıklarının alınması, yayıldığı bağırsakların gerekirse periton yapraklarının tamamen alınması, yayılma olasılığı olduğu lenf nodlarının alınması en önemli aşama oluyor. Bunlarla başarılı bir ameliyat olduktan sonra ek olarak kemoterapi veriliyor. Ama bazen bazı hastalarımızda ilk ameliyatta tamamen ortadan kaldırılamayacak yaygınlıkta olabiliyor. Karaciğere metastaslar olabiliyor, sıçramalar olabiliyor. Bu gibi durumlarda ise diğer seçeneğimiz ortaya çıkıyor. Bir tanıyı koyduktan sonra bu tanı girişimsel radyolog sayesinde bir biyopsi aracılığıyla olabilir ya da diagnostik laparoskopi dediğimiz kapalı bir ameliyatta tümörün yaygınlığı ortaya konulup biyopsi alındıktan sonra hasta ilk önce bir 3 kür neoadjuvan kemoterapi dediğimiz kemoterapiyi vererek tümörü küçültmek, sonrasında ki aşamada esas ameliyatı, debulking ameliyatı dediğimiz ameliyatla bütün kanserli dokuların ortadan kaldırılması sayesinde görece uzun bir sağ kalım sağlayabiliyoruz. Ama bu başarılı olmadı mı ne yazık ki 5 senede kayıp oranı %50'lerin üzerinde oluyor. Yani dolayısıyla hani ikinci ameliyatlar veya üçüncü ameliyatlar her zaman daha zor diye revizyon ameliyatları biliniyor. Özellikle batında yapışıklıklardan dolayı. Benim anladığım kadarıyla ilk ameliyatı doğru yerde olmak çok önemli sanırım, Kesinlikle, değil mi? kesinlikle. Bu aşamada hani deneyimli bu konularda özellikle yumurtalık kanseri ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Bu konuda deneyimli bir ekibin olduğu, donanımlı bir hastanede ve iyi bir jinekolojik onkoloji ve cerrahi onkoloji ekibiyle olunması başarı şansını çok çok daha artırıyor. Bunlar bizim akademik yayınlarla da sonuçları kanıtlanmış veriler. Hocam teşekkür ederiz. Çok bilgilendirici Çok oldu. teşekkürler hocam. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim Ağzınıza davet sağlık, ettiğiniz ayağınıza için. sağlık. Sağ olun. Teşekkür İyi günler. ederiz. 8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz
jinekolojik onkoloji uzmanı doçent doktor Mehmet Bayrak idi. Kendisiyle yumurtalık kanserinden bahsettik, tanı ve tedavi süreçlerini konuştuk. 8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.